Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Kamil Maman'la beraberiz. Haftalık değerlendirmelerini paylaşacağız. Ben hemen onu davet edip konuya girmek istiyorum. Sayın Maman, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Ben ilk YouTube kanalımda bir seyircinin başka bir videonun altına sorduğu bir soruyu seninle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Ergenekon ve Balyoz döneminde yapılan haberler yalan mıydı, neydi? O dönemde insanlarla gazeteyi ve gazetede yapılan haberleri baz alarak tartıştık. Bu meselenin konu edinilmesini ve muhataplarına sunulmasını öneriyorum. İyi yayınlar demiş. Ben de bunu soru cevap faslında kendim cevaplayıp diyecektim ki bunu ben bir Kamil Maman'a sorayım diyecektim. Hem YouTube'da soru soranları ödüllendirmek ve onların sorularına öncelik verdiğimizi göstermek için hem de önemli bir konu olduğu için. Evet, Ergenekon ve Balyoz döneminde yapılan haberler yalan mıydı yani? Neydi, ne oldu? Sen ne şimdi düşünüyorsun? Ergenekon ve balyoz sürecinin tamamını kapsadığımız zaman hala yargılaması devam eden, Yargıtay'da olan 2006'larda operasyonlarla yani Ergenekon operasyonlarıyla başlayan ve şu an 2018'deyiz bir süreç. Bunun 2013'e kadar olanını, yani 2012'ye ve 2013'e kadar olan, 2016'dan 2013'e kadar olan süreçte milyonlarca haber yapıldı bu konuyla ilgili. Şimdi şunu demek çok yanlış olur yani işte bu haberler yani haberlerin hangisi gerçek hangisi yalan hani bunu birebir konuşsak ben bununla ilgili daha somut şeyler söylerim size ve haberin perde arkalarını da söylerim birçok. Çünkü bu alanda e, ben gazetecilik yaptım, haberleri takip ettiğim için o dönem çıkan bu tarz haberlerin hepsini de tabii ki takip ediyordum. Kim yapıyor bu haberi? Hangi amaçla yapıyor? İçerisindeki bilgilerin yani ne kadarı doğru? Bir belgeye dayanıyor mu? Ne söyletiyor veya söylem haberi mi? E, Bu süreçte yalan haberler yapıldı. Ben size söyleyeyim. Yalan Bu haberlerden kastın bu yalan yani haberleri yaparken de yani yalan haberler yapıldı ama yalan haberler hizmete yakın medyanın üzerine kaldı. Yani çok garip bir şekilde. Kimse haberin mesela bir tane yalan haber örneği vereceğim birazdan size. Bu haberi kim yapmış, hangi gazetede çıkmış, kimle ilgili çıkmış, hangi tarihte çıkmış bunların detaylarını kimse konuşmadığı için şöyle bir algı oluşturuldu ve bütün suç ve sanki yalan haberleri hizmet yalan haber üretiyormuş, yargılama yalanmış, hiçbir delil yokmuş gibi bir algı oluşturdular. İnsanlar Ergenekon ve Balyoz'dakiler içeriden çıkıp dışarıda daha böyle halk tarafından söylenilenleri, onların söyledikleri gerçek kabul edilsin, inandırıcılığı artsın diye böyle bir senaryo hızlı bir şekilde bir senaryo ortaya çıkardılar. Bunlardan bir tanesi işte e, açıklanamayacak deliller var diye bir haber vardı Zaman Gazetesi'nde. Bak, bu yalan haber diye demiyorum bunu. Yalan haberi birazdan söyleyeceğim size. Ergenekon, Balyoz ve hükümetin bu işin cemaatin üstüne nasıl yıktığını anlatan bir haberdi. Bu haber Zaman Gazetesi'nde çıktı. Sanırım Taraf Gazetesi'nde çıktı. Haber aslında diğer gazetelerde de çıktı bu benim anladığım. Birçok gazetede çıktı ama işte propaganda amacıyla zamanında çıkan haber özellikle de tarafta Ahmet Altan'a saldırırken kullanılan bir haber bu. Haber açık Oda TV Nedim Şener'lerle ilgili işte ne deliller var bu insanlar neden gözaltına alındı denildiğinde işte açıklanamayacak deliller var gibisinden bir muhabir herhalde gitmiş bir savcıyla Zekeriya Özel bir savcıdan bir bilgi almış. Şimdi sistem nasıl işlediğini insanlar bilmediği için gazetelerde haberler nasıl olur? Mesela işte o sırada adliye muhabirleri var. Diğer bütün gazetelerin adliye muhabirleri ve bazı gazetecilerle birlikte çalışıyor. Haber paslaşıyorlar ki işlerini atlamamaları için. Orada birlikte çalıştıkları, birlikte yani bu haberin girebileceği gazeteciler birlikte birisi yazmış, sormuş ve haberi birbirlerine vermişler ve birçok gazetede çıktı bu haber. İşte açıklanamayacak deliller var. Zaman'da manşet oldu. Tarafta çıktı herhalde büyük yerde manşet mi oldu ne? Birkaç yerde daha. Yeni Şafak'ta da şurada da burada da baksanız arşivlerine hepsinde var. Yani haberin girebileceği
gazetelerin hepsinde hemen hemen haber oldu. Yani eğer özel bir şey değilse yani oluyordu. Bu böyle. Aynı havuzdaki gibi düşünün. Bu bir gazetecilik de 50 yıldır olan bir sistem yani. Gazeteciler böyle çalışır. Muhabirler bunları merkezlerine geçmişler ve tabii ki açıklanamayacak deliller ne? Yani ciddi manada bir şey ortaya koyamadı. Yani bu haberin yapılması dosyada Nedim Şener'lerle ilgili ciddi bir şeyin ortaya çıkmamasının, yani somut, çok böyle güçlü, açıklanamayacak deliller boyutunda bir şeyin ortaya çıkmaması üzerine bu haberi bir propaganda aracı olarak kullanıp sanki bütün dosya üzerinden aslında hiçbir şey yoktu, hikayeydi diye. Bir kere Nedim Şener'i ben size söyleyeyim. Nedim Şener kesinlikle tutulmuş bir adamdır. Bu insanların kitaplarını, propagandalarını yapılacak, çalışılacak, bu adama özel malzeme verilen, bu adamı görevlendirilmiş bir adamdır yani bu Ergenekon'daki insanlar tarafından. Fakat bu insanın böyle açıklanamayacak deliller gibi çok afaki bir şey yok. Görevlendirilmiş bir adam, evet bu. Nedim Şener böyle tetikçidir yani. Fakat bunu böyle medyada o an Ergenekon operasyonunda gazeteler tabii ki halkı inandırmak için daha da böyle sansasyonel verince haberleri ne oluyor? Bu sefer gerçekten kopmuş oluyorsun. Ve bunu insanlar Ergenekon, Balyoz ve AK Parti'deki kendi e, AK Parti'nin medyası ve kendileri yazmasına rağmen bu haberi eleştirdiler. Kendi gazetelerinde de var bu haberler. Bu tarz haberler. Çok garip bir şekilde ama mesele işi cemaate yıkmak, o soruşturmaları sanki hayali bir soruşturmalarmış gibi gösterip o insanları o aşamada dışarı çıkarmaktı. Ve bunu yaptılarca dışarı çıkarttılar ve bütün suç ondan sonra cemaate kaldı. Niye? Cemaat güçsüz, herkes vuruyor, tükaka. Artık kim ne suç işlediyse ülkede cemaatin üstüne atmaya başladı. Cemaatin üstüne atmaya başladı. Cemaatin en büyük hatalarından bir tanesi, evet, 2016'dan önce, 2017'de ve öncesinde Türkiye'de faşist yani ideolojinin adamları tarafından büyük bir hedef, istenilmeyen insanlar, yani ayrımcılığa uğramış bir kitle. Bu anda AK Parti gibi bir parti geliyor. O da aynı şekilde aynı kesim tarafından istenilmeyen insanlar ve ayrımcılığa uğramış kişiler ve bunlar bir arada çalışmak zorunda kalıyor. Cemaat öyle bir siyasi yani partiyle yan yana geldi ki bu siyasi partideki insanlar ahlaktan, her şeyden yoksun insanlarla bir araya geldi. Ama şöyle e, şey oldu yani mecbur kaldı sanırım. Çünkü Gladio gibi bir yapıyla hesaplaşıyorsanız dünyanın her yerinde böyledir. Siyasi iktidar, bakın yargılama yapsanız dahi dünyanın hangi yerinde olursa olsun söylüyorum bunu. İtalya'da da böyle oldu çünkü. Siyasi iktidarın desteğini almak zorundasınız. Yani bir yargı, bir hakim, bir siyasi iktidarın desteğini almak zorunda. Mesela Zekeriya siyasi iktidarın desteğini almak zorundaydı. Bunlar yazıldı o zaman. Anladınız mı? Yani o zamanın Scarpinato'ydu sanırım. Birkaç tane daha savcı o zaman temiz eller operasyonunu yapan İtalya'daki savcılar Türkiye'de de geldi konuştular. Bunlar 1997'de 28 Şubat sürecinde de Milliyet gazetesine şuraya buraya konuştu. Bakın arşivlere bakarsanız ben bunları taramıştım o zaman. O zaman savcı 1997'de 28 Şubat olaylarında, o Susurluk olaylarında, pardon özür dilerim, Susurluk olaylarında Gladio konuşuluyor ve Scarpinato konuşuyor yine. Savcılarından bir tanesi, İtalya'daki Gladio'yu bitiren savcılardan bir tanesi. Biz diyor bu operasyonları yaparken, bakın bu yargı görevi yapan bir yargıç yani. Biz bunu yaparken kesinlikle bu işi Gladio ile mücadele etmek için siyasi iktidarın desteğini almalısınız diyor. Çünkü diyor bu yapı devletin bütün her yerine girmiştir ve siyasi iktidar olmazsa siz bu yapıyı devletin içerisinden söküp atamazsınız. Yani bu insanları öldüren, öldürme talimatı veren, her türlü gizli işi yapan, mesela örnek vereyim şunun gibi, yani tutup da Genelkurmay Başkanı ne yapmaz? Genelkurmay Başkanı kara propaganda siteleri hazırlatmaz. Hükümeti yıkmak için böyle bu tarz şeyler hazırlatmaz. Bu haberleri sonra alıp Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına malzeme yapıp bir parti kapatma yapamaz. Bu Gladio'nun yapacağı bir şey. Devletin içerisindeki derin yapıların yapacağı bir şey. İşte siz bununla mücadele etmek için bir yargıcın siyasi olarak veya bir savcının siyasi olarak siyasi iktidarın, yani o günkü bu işte bu Gladio'nun temizlenmesinde destek
verecek bir siyasi iktidara ihtiyacı var. Bu ilk bizde olmamış ki. İtalya'da da olmuş ve böyle olmuş. Bu işi yapan insanlar nasıl başardıklarını bu şekilde anlatıyorlar. Açın gazetelere bakın, Milliyet'e bakın, diğer yerlere bakın, 97'deki gazetelere bakın, daha sonrakilerine bakın. Şimdi Türkiye'deki herkes de siyasi iktidarı bundan dolayı destekledi. Yani de ülkede bir gladio var, Ergenekon gibi. Ergenekon haberleri hayali değildi yani İsmail Bey. Şimdi yalan haberi söyleyeyim ben size ama nasıl yapıldı? Yalan haberler yapıldı. Mesela örnek vermek gerekirse Yeni Şafak gazetesinde yalan haberi ben bir tanesini size söyleyeyim somut kendim izlediğim için. Bir tane Mustafa Bakıcı diye Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda o zaman bakın Bilgi Destek Daire Başkanlığı Genelkurmay'da bulunuyor. Bunun alt bölümleri var. Alt bölümlerinden bir tanesinde Dursun Çiçek çalışıyor. 5. dairedeyiz sanırım. Burada üretiliyor yalan haberler, yalan her türlü senaryo, kara propaganda, o internet andıcı, ondan sonra ıslak imza, iltica ile mücadele eylem planı, AK Parti ve Gülen'i bitirme planı gibi şeyler Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda, Mustafa Bakıcı'nın başkanlığındaki alt hizmet yerlerinde yapılıyor. Şimdi Ergenekon operasyonları oldu. Bu Mustafa Bakıcı hakkında bir gözaltı kararı verildi ve Mustafa Bakıcı kaçtı. Bulunamadı. Herkes işte nerededir, ne yapıyor, işte vay Rusya'ya kaçmış, işte Rusya'ya sığınmış, vay Avrupa'ya geçmiş, şuraya buraya diye haberler yapıldı. Gazeteleri açıp bakarsa insanlar görürler. Daha sonra o dönem Yeni Şafak'ın sürmanşetinde PKK'nın kendisine bu Mustafa Bakıcı'ya yardım ettiğini, zaten Gladio'ydu bu. Bunlar Gladio ya, işte PKK'yı da bunlar yönetiyor. O PKK'nın içerisindeki Gladio'nun adamları bunu kaçırdılar. Tamam mı? Türkiye'den kaçırdılar. Kuzey Irak'a falan filan diye böyle bir haber yapıldı. Aradan zaman geçti. Haberin üzerinde isim yok. Ben bu haberi okudum. Üzerinde isim yok, yazmıyor. Haberi kimin yaptığı belli değil. Haberi gazete yapıyor yani, tamam mı? Bakın Yeni Şafak'ın kendisi yapıyor haberi. Daha sonra olaylar tersine döndü. Mustafa Bakıcı Türkiye'ye döndü. Çıktı geldi, Türkiye'de saklanıyormuş sanırım. Ve kendisi hakkında yalan haber yapan ve yani hakkında haksızlığa uğradığıyla ilgili bir suç duyurusu hazırladı ve bunu biz Çağlayan Adliyesi'ndeyken gazetecilere verdi. Ben de bu suç duyurusunu aldım ve tek tek baktım. Haber yap. Mesela bir tane haberden şikayetçi olmuş, işte böyle böyle demiş. Ben demiş böyle bir şey yapmadım. Bakın benim hakkımda böyle haberler yaptı. PKK ile şununla bununla birlikte oldu, birlikte hareket etti diye. Bakın bunları kendisi aslında yaptığı suçlardan yırtmak için bu adam Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda fişlemeler hazırlamış, planlar yapmış. Kendi görev ve sorumluluğunun dışında işler yapmış. İnternet andıcıdır. Bakın bunların hepsi gerçek. Bunları yapmış bu adam. Ama hiç oraya girmiyor. Ne yapıyor? Yeni Şafak'ın haberini koyuyor oraya. Diyor ki işte benim hakkımda böyle böyle haberler yaptılar. Biz böyle hani böyle bir şey değildi. Ben bunlardan şikayetçiyim deyip ama gelen anlamda da yani bunu yapanlardan, savcılardan şikayetçiyim demiş. Yeni Şafak'ın yalan haberiyle savcılardan şikayetçi olmuş. Habere baktım. Haberi yapan haberin başlığını koymuştu. Haberi başlığını girdiğimde oraya Yeni Şafak da yazmamış aslında. İnternetten buldum haberi. Haber Yeni Şafak'ın haberi. Ve özel haberi Yeni Şafak'ın. Anlıyor musunuz? Ama ne oldu? Her şey, bunların hepsi hizmet hareketinin üstüne kaldı. Veya bir savcı, işte bu cemaatle bağlantılı, cemaat, medya hepsi. Bunların hepsi cemaatin üstüne kaldı. Böyle kaç tane yalan haber var yapıldı biliyor musunuz? Ve o yalan haberleri yapan insanlar kim biliyor musunuz? Şu anda, bakın şu anda aynı şekilde FETÖ haberi yapan insanlar Star gazetesinde çalışıyordu. Yeni Şafak gazetesinde çalışıyordu. Bu insanlar o zaman da bu şekilde yani bir yerde tutunabilmek, o günün fırtınasında, rüzgarında ne var? Bu konular var. Yazalım gitsin, kimse hesap sormuyor, linç ediliyor zaten insanlar diye. Bunlar bu haberleri yaptılar. Aynı muhabirler aynı şekilde Ergenekon'da, Balyoz'da abartılı, köpürtülü, hayali haberler yapan insanlar FETÖ konusunda da bu şimdiki cemaatle ilgili de yalan haber yapan insanlar. Tamam mı? Bu insan. Bakın bu insanlardan bir tanesini söyleyeyim mi size? Adam Baylok haberi yapıyor şu an mesela Star gazetesinde Baylok haberi yapıyor. İşte Baylok şöyle Baylok böyle yani linç ediyor, sanki bir suçmuş gibi aktarıyor. Kendisi de Baylok kullanan bir gazeteci. Kim bu? Adamın hayatını kaydıralım. Hayır, söyleyeyim mi yani? Kemal Gümüş diye bir gazeteci. Bakın haberlerine bakın. Haberlerinin hepsi yalan adamın. Yüzüne karşı diyorum ki ya senin çoluğun çocuğun yok mu Kemal? Yani çocuklarına diyorum nasıl yediriyorsun bu parayı? Bak bu haber yalan. Niye yalan haber yapıyorsun? Savcı Amerika'ya, işte bir tane hakim
Fethullah Gülen'den talimat alıp tutukluları bırakmak için Amerika'ya gitmiş diyor. Ya yolcu listesi var. Dosyasına baktın mı yolcu listesinde? Bu adam Amerika'ya hiç gitmemiş. Onu soruşturan, şu an tutuklayan hakim savcılar bile Amerika'ya gitmediğini söylemiş ki hatta. Sen bunu Amerika'ya gitti diye yazdın. Ya sen bu çocuklarına nasıl yediriyorsun bu ekmeği dedim. İşte İmam Hatip şeyleri vardı hatırlıyorsunuz. İmam Hatip paralarını Kosova'da bir üniversiteye vermiş ya Süleyman Aslan. O haberi yapan yine buydu. Aha işte üniversite deyip o zaman şeyin konferans binasını fotoğrafını bastı. Kimse sormuyor değil mi zaten? Sonra ortaya çıktı bu. Yani muhabir Süleyman Aslan'ın aldığı rüşvetle güya Kosova o bölgede bir büyük okul yapılmış. Oraya vermiş Süleyman Aslan. İşte o okul deyip fotoğrafını bastığı koca bina ülkenin konferans binası, yani opera binası gibi bir bina. Bunu okul binası diye yutturmaya çalışıyor bu adam ve bunu yapıyor ve bunu biz yalan oldu ortaya çıktığında yüzüne karşı söylüyorsun, adamın umurunda değil. Şimdi bu insanlar Ergenekon operasyonlarında da yalan haberi yapan insanlardı. İşte Helin Şahin diye bir kız vardı. O Şimdi mesela. bu yalan haberlerin bir diğerinin şeyine Ama de hepsi geçelim. cemaatin üstüne kaldı maalesef. Şimdi merak ettiğim kısmı şu. Şimdi tamam bu Ergenekon'la ilgili yapılan haberler yalan değildi ama içine yalan haber de karıştırıldı ve karıştıranlar oldu. Bu da daha sonra zaten sanıklar bunları iyi bir şekilde lehlerine kullandılar yani. Evet. Peki bu Gerçek belgeler delil evet. yerleştirme olayına ne diyorsun? Yani mesela Bakın kumpas deniyor, deliller delil yerleştirildi falan. yerleştirme olayı deniyor. Delil yerleştirme olayı hiçbir şey yaşanmadı, ben size söyleyeyim. Delil yerleştirme olayı diye bir şey yaşanmış olsa Ergenekon operasyonunda ve Balyoz operasyonunda şöyle bir olay Bilmem oldu. kaç numaralı bir CD var işte. Yok Şimdi efendim mesela onunla ilgili o en iyi fontlar. detayı çok güzel yazmış Mehmet Baransu ve Hı. Ahmet Altan'ın bu yazı dizileri var. Onları okursa insanlar bu konuda kafalarında en ufak bir şey kalmaz. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Delil yerleştirme hikayesini. Şimdi burada Ergenekon operasyonları başladı. Ergenekon operasyonları başlayınca polisler ve savcı, daha doğrusu polisler, delilleri toplayan adli kolluk olan, bunların imajlarını aldılar. Yani her şey avukatlarının gözü önünde oldu. Yani mesela beni gözaltına alıyorsa her şey benim avukatımın gözü önünde oldu. Deliller, her şey, delillerin yani işte imzalatılması, bir tarafa verilmesi, anladınız mı? İmajlarının alınıp karşı tarafa verilmesi, her şey usulüne uygun bunların gözleri önünde açıldı torbalar. Ve bunların evrakları var. Evet, Hazur'un önünde deliller toplandı, bilmem işte şeye getirildi, emniyete getirildi. Filanca sanığın, Ergenekon sanığının avukatı bilmem şununla birlikte deliller açıldı, şunlar çıktı, bir kopyası bu kişilere verildi gibisinden veya işte imajları alındı, bilgisayarların imajları alındı, onlar da bundaydı ve bunların imzaları var. Karşı taraf bunlara imza atmış. Yani deliller hukuka uygun olarak toplanmış ve karşı taraf tarafından onaylanmış. Daha sonra sanıklara herhangi bir işkence, herhangi bir kötü muamele de yapılmadı da zaten sanıkların gözaltına alınan insanların çıkışta da söylediği şeylerdi. Ben şimdi emniyeti falan savunmak gibi diye söylemiyorum. Bak, o günün şartlarında izlediklerimi, takip ettiğimi söylüyorum. Ondan sonra bu şekilde evraklar var. Ergenekon belgeleri. Ergenekon belgeleri milyonlarca belgeden, yani milyonlarca evraktan, yazışmadan, şundan bundan oluştuğu için kimse oturup da bunları okumuyor. Okumadı da. Sadece denildi ki telefon konuşmaları var. Sahte delil uydurmuşlar. Ufak tefek işte hani mesela imajı alınmış belgenin. Belgede bilgisayarın virüs varmış. İşte orada da virüs görünmüş bilirkişide. Ama adam onu sanki demiş ki ya bu virüste bak işte bunun içine dosya atabiliyorsun, edebiliyorsun. Böyle bir virüs diye. Yani ama delillerin inandırıcılığını yitirmek. Yani suç unsuru olan deliller arasında gerçekten suç unsuru olabilecek şeyleri nedir? Delillerin çürütmeye çalışmak. 8-9 dalga operasyon olduktan sonra artık deliller toplanmış, bu kişiler izlenmiş, dinlenmiş, çok sayıda da evrak ve gözaltı aramalarda evrak ele geçirilmiş. Bunları çürütmek için şöyle bir hatta Oda TV'de mesela Oda TV'nin yapılan operasyonlarda ortaya çıkmıştı evrak. Mesela yol planı işte ne yapılacak?
nasıl bir şey yapılacak? İşte deliller nasıl çürütülecek? İnsanlar nasıl, halkın gözünde bu gözaltına alınan kişiler halkın gözünde nasıl mağdur ve mazlum gösterilecek? Bunun planları falan çıktı, biliyor musunuz? Bu insanlar böyle çalışıyor. Ve bu planlar Nasıl yani e, siz yani mesela işte delilleri zayıf deliller göstermek, mesela şüphelendirmek için zayıf plan mı gösterilmek yapmışlar yani? için nedir? Tabii ki canınız, delillerin zayıf gösterilmesi için, şüphelilerin masum gösterilmesi için. Yani onunla Bu ilgili ama bu Oda normal TV'de avukatların yapması gereken bir şey. Bunun avukatların, haricinde mi yani? ailelerin, Ha bu şöyle ekibin yani hepsinin, avukatların işi budur ya, yani nihayetinde sanığını ya masum zaten şu ana göstermek kadar falan. hepsi avukatlar yaptı ki, avukat diyor ki benim bu sahte delil diyor. Önemli olan bunun propagandasını kim yapıyor? Avukat bunu söyler ama bunu bir propaganda yönetmiş. Oda TV avukatların ofisi mi? Oda TV'de çıkmış bu. Oda TV'de ne arıyor böyle bir şey? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bakın, bu evraklar da Ergenekon'un ana dokümanları olan, insanların birçoğunun hiç hayatında şu ana kadar okumadığı asıl Ergenekon ana dokümanları. Bakın, ben size bunlardan bahsedeceğim. Bunlar birçok sanıkta çıktı, tamam mı? Birçok sanıkta çıktı. Bunlardan bir tanesi ilk ana doküman. Bak, bu Şener Eruygur'da çıktı, Veli Küçük'te çıktı, ondan sonra İşçi Partili grupta çıktı. Diğer ekipte Bu Ergenekon birçok yeniden ulusal. yapılanma Ama bunlar kaç tane biliyor musun? 25-30 tane, belki 40 tane devletin yeniden yapılanması üzerine. 1999'da yapılmış. Bak, Ergenekon Lobi 1999. Bakın, bunlar hep sene sene şey yapılıyor. Reorganize demiş mesela evraklar. Reorganize demiş. Yani yenileniyor, tamam mı? Düzenli olarak yenileniyor. Ondan sonra işte Türk ve Kürdü birlikte örgütleme tasarımı diye bir belge. İstanbul 7 Nisan 2000 tarihli İşçi Partisi'nden çıkmış. Mesela Kürt ve Türk'ü birlikte örgütleme tasarımı. Ondan sonra Birleşik Komün girişimi diye yine 2000'li yıllarda araştırma, gözlem, analiz, teori birimlerince hazırlanmış mesela. Bu Kemalist Model Ulusal Gençlik Hareketi, Dinamik Ulusal Güç Birliği, Kuvayi Milliye Cephesi. Tabii bunların içerilerini okuduğunda göreceksiniz. Dinamik Antitez, ne işte göreceğiz içinde? fundamentalist, ondan sonra mesela mafyayı bile yönetme, ondan sonra istihbarat toplamadan tutun, mafyayı yönetme, tabanı yönetme, kitleleri yönetme, tamam mı? Kendi Ergenekon denilen bu yapının ideoloji çerçevesinde toplum nasıl hareket ettirilir? Eylemler, yani Security AŞ, Protokol AŞ başlıklı mesela örgüt dokümanı. Ulusal Medya 2001 başlıklı doküman. Bunların, ben şimdi basit okuduğum zaman bu evrakların içeriğini okursanız bir grubun Türk Silahlı Kuvvetleri, hepsini evrakların alt alta okuduğun zaman içeriğinde hepsi 30'ar 40'ar sayfalık evraklar bunlar. Dost, yani böyle e, rapor, özel böyle kitapçık. Bir grubun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir oluşum olduğu ve bu oluşumun bir sürü sivil ayağı olduğu ve bunların propagandadan tutun, mafyayı yönetmeden tutun, çetelerden tutun, güvenlik şirketlerinden tutun, kumar, yani kanunsuz işler veya illegal görünen veya legal görünen her yere nüfuz ettiğini, adamı olduğunu ve ülkeyi bu şekilde yönetmek istediğini ve yönettiğini, uzun bir zamanda yönettiğini e, görmemek, yani bu örgütün varlığını görmemek aptallıktır yani, bu belgeleri okursanız. Ve burada da bu yapıyı, asıl, yani böyle bir yapı var Ergenekon diye ordunun içerisinde oluyor. Bu yapının varlığını asıl en üst tabakada, asıl karar verici mecranın olduğu da Encümeni Danış denilen bir yapı var. Bu Encümeni Danış denilen bir yapı 1900 işte üye listesi Şener Eruygur'dan çıkmıştı, 150'ye yakın insan var. Bu insanlar Cumhuriyet'in kuruluşundan bu zamana kadar sistemli olarak özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini çok önemsemişler ve ülkeyi yönetmişler. Fakat savcı, o zaman ben görüştüğümde de bir gazeteci olarak mesela soruyordu bize orada insanlara. Savcı bunu tespit etmiş, Ergenekon savcıları bunu tespit etmiş fakat delillendirememiş. Bir şey tespit edebilirsin, ben de tespit edebilirim fakat hukukta delillendirmen lazım senin bunun bağlarını. Delillendirememiş ve bu insanların, bak ben komplo teorilerine inanmam. Hani böyle de gizemli şeylere, işte her şeyi masonlar yaptı falan diyor ya insanlar. İnanmam ama bu işte kesinlikle ve kesinlikle balyozu yapanlar, planlayanların başındaki herkes masondu yani. Ve ben bunu kendim çok üst düzey mason kişi tarafından
Ee, Bana bunu söyledi, yani toplantılar yaptıklarını, ettiklerini, ama o benim arkadaşımdı. Başka bir hukuki bir arkadaş, farklı bir arkadaşlığım var. Bana bunu söyledi. Yani ben size Çetin Doğanlar, Ergin Saygunlar, bakın bu da balyozu planlayan insanlar. Bunlar masondu. Bakın bu insanlar niye hiç konuşmuyorlar? Asıl adamlar hiç konuşmuyor. Hiç duydunuz mu bu insanları? Hiç konuşurken gördünüz mü Çetin Doğanları falan? Hiç bunlar konuşmazlar. Asıl Meşhur bir büyük adamlar hiç ses konuşmaz. kaydını sadece dinliyorum. Yani işte stadyumlara dolduracağız filan. Çetin Doğan o ses kaydı mıydı? O balyoz. O İşte balyoz planındaki konuşma. balyoz planının balyoz seminerinde geçen konuşmalar. İşte Şimdi o Çetin da, Doğan da, dediğimiz da, adam da balyozun mimarıdır. Ve tamam. bu adam ve Hı. bunlar Encümeni Danış gibi bir yapının talimatları doğrultusunda, ama bunu ispat edemiyorsun. Anladın mı? Şimdi Edemediler yani. Evet. soru şu benim. Yani şimdi Ergenekon tarzı bir işte Soğuk Savaş döneminden kalma yeniden organize Evet. olup kendini yani Sürekli ülkedeki organize oluyor, reorganize. kontrolü bir manada şey yapmak isteyen bir örgütün varlığı konusunda ikna oldum diyelim. Yani süreci takip eden birisi olarak yani propaganda şeyinden değil. Ama senin de dediğin gibi şöyle bir şey oldu. Dedin ki mesela savcı tespit ettiği bazı şeyleri delillendiremedi. Bu noktada Evet. savcılar, polisler yani Bir şey işte bu yapamam. kumpas denilen şeyi girmiş olamazlar mı? Mesela söylendiği gibi gerçekten mesela işte o bilmem kaç numaralı CD'yi uydurup koymuş olamazlar mı? Burada şimdi Danny Roderick Ama bayağı bak, yazdı bunu, tamam mı? Dedi ki işte bunlar şey o yazı fontu yoktu o zamanlar, işte efendim o hastane daha kurulmamıştı bilmem ne. İşte darbe planının içerisine ekledikleri bir CD var. Şimdi kaç numaralı CD, bunu ayrıca şey yaparım. Böyle bir şeye gidilmiş, dava rayından çıkarılmış, başkalarını işten, güçten şimdi bakın, suçsuz yere suçlama delil, aracı olarak kullanmış olamaz mı yani? Heh. hayır, şöyle zaten asıl yani balyozda benim bir tereddütüm yok. Balyoz darbe planını sizin dediğiniz gibi Çetin Doğan'ın damadı hayır dese de e, balyoz darbe planının bakın balyoz darbe planını yapan kişileri 17 Aralık 2013'ten sonra beraat ettiren, ayarlanıp bu insanları beraat ettiren mahkeme zaten balyozun varlığını kabul ettirerek beraat ettiriyor. Yani bu insanlar diyor, evet diyor, darbe planı yapmışlar. Ama diyor bu insanlar bunu fiiliyata geçirmemişler. İşte yapabilirler de diyor, biliyor musunuz? Ya zaten kabul ediyor insanlar bunu. Buna beraat veren hakim de kabul ediyor bunu. Bakın, ayarlayıp bu insanları bu suçtan yırtmalarını, tabiri caizse yırtmalarını, kurtulmalarını sağlayan mahkemenin gerekçeli kararını yazın. Bakın, Mehmet Baransu bunu yazdı. O zaman o kadar çok yoğunlukta bir şey var ki bunu ben okudum. Yani haber olarak yazdım. O zaman çok kimse ciddiye almıyordu detayları. Mehmet Baransu işi bildiği için ciddiye aldı. Yazı dizisinde bak sadece şunu diyor. Eğer diyor insanlar diyor her şeyi geçsin. Bugün Balyoz'daki sanıklara beraat veren, Çetin Doğanlara beraat veren hakimin kendi gerekçe kararını okusa, yani hakimin hem darbe planı yapmışlar bunlar, evet var, ama uygulanmamış, beraatine diye. Yani balyozun gerçek olduğunu kabul edersiniz. Balyoz sahteyse o dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Calman'ın açıklamalarına bakın. Hiç sahte gibi durmuyor. Yani o e, Aytaç Calman'dan gizliyorlar semineri. Gizleyen kişi de İlker Başbuğ. İlker Başbuğ'u mesela sahte delillerle üretildiler. İlker Başbuğ çok ivedi bir şekilde sürekli tek yaptığı açıklama ve en çok üzerinde durduğu şey şudur: neden hala biz beraat etmiyoruz? Yargıtay'da neden dosyalarımız duruyor? Hala Ergenekon davalarının kararında hala ben terörist olarak algılanıyorum. İşte şeklinde konuşmalar yaptı. CHP'lilerin hepsi biliyor İlker Başbuğ'un talimatıyla internet andırıcı planının yapıldığını. Herkes kabul ediyor bunu. Bu bir suç. Suç bu, suç. Senin yaptığın suç yani, Genelkurmay Başkanı olarak. Ve bu suçun karşılığı, tamam mı? Mesela ben gidip şurada bir adamı öldürmüşümdür. Sen bu adamı işte filanca kişinin, bir örgütün talimatıyla öldürürsen, normal adam öldürme olmaz değil mi? Yani bir örgüt şeyiyle adam öldürmüş olur. Sen de bunu böyle yapmışsın. Sen bunu hukuku karşılığı böyle, ne yapalım bunu yani? Bana terörist nasıl dersin diyor. Ya sen bunu hangi akla hizmet hazırladın? Bunu Kemal Kılıçdaroğlu bunun doğru olmayacağını söylüyor. Bugün mesela Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin o gün açıklamaları da var. Ordunun böyle bir şey yapmaması lazım tabii ki, internet andıcı gibi falan filan.
hayali siteler kurup böyle kara propaganda yapması. Bunun hepsini kabul etmişler o zaman. Muharrem İnce de biliyor bunu. Hani kumpastı. Hem diyorsun ki biz, hatta açıklaması var o zaman Muharrem İnce'nin. Diyor ki işte diyor, gazeteci soru soruyor Muharrem İnce'ye. Ya diyor işte Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki diyor, işte Genelkurmay Başkanı'nın internet hancı gibi herkesi fişleyen, hükümet hakkında böyle yalan haberler yapan bir sürü site kurup Genelkurmay Başkanı da bunu onaylayıp kara propaganda yapması, bunun doğru bir şey olmadığını söylüyor Tabii Genelkurmay ki yani Başkanı. uzun vadede nihayetinde hükümeti Şimdi yönetme şeyi var yani, evet. bu bir suç bu. Bunu dünyanın hangi yerinde yaparsanız bu suç İsmail Bey. Şimdi ben size tam yerine geldi. Deminden beri bana sahte haber, sahte delil, bunları soruyorsunuz. Hocam adamlar bunu Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde yıllarca yapmış. Yalan haber üretmiş. Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla bir parti hakkında, partiyi kapatmak için yalan haber üretmişler. Bu Yıllarca kanıtlandı mı yapmış. peki yani? Tabii ki internet andıcı, herkes kabul etti. Bunu Yani, evrağı hazırlayan, anladım. tabii ki herkes kabul etti bunu. O Bu kabul ıslak imza edilmiş bir şey. değil falan diyorlar Bakın yani. ama böyle yorumlar, böyle kendinden olunca insan, yani Genelkurmay Başkanları, tabii Genelkurmay Başkanlığı'nın görevi değil bu, tabii hoş bir şey değil bu. Ya kardeşim, bir tane savcının açıklamasını Zaman Gazetesi yazmış, demiş ki açıklanamayan deliller var, hop sanki cemaat bütün her şeyi yalan haberle şişiriyor. Ya yıllarca yalan haber yapmışsınız Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde. Siz bunların hiçbirinin hesabını vermemişsiniz. Bunlar peki şey sayılamaz mı? Bu yalan haber, yani içeriğini bilmediğim için ben dışarıdan bir adam için söylüyorum. Yani Genelkurmay anti istihbarat çalışmaları yapar, bu tarz işte dezenformasyon şu bu çabaları, planları, Evet. hazırlıkları yapar şeklinde belki egzersiz çalışmaları olamaz mı? Yani doğrudan hükümeti... Niye başka parti için yapmamış o zaman? Niye AK Parti için yapmış o zaman? Anladım. Şimdi Peki o haberler ne olmuş sonra? Dur şimdi önemli olan kısmı bu. ne Bakın, oldu? ne olmuş o haberler? O haberler alınmış, AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Davada o zamanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu haberleri, Genelkurmay Başkanı'nın ürettiği yalan haberleri almış, bu AK Parti ilticayı getiriyor ediyor diye. Yani Genelkurmay'ın ürettiği haberlerle iddianame yazıp AK Parti'ye kapatma davası açmış. Şimdi bakın, bunlar ekip. Yani Haberi o haberi üretiyor, hazırlamış, öbürü tabii ki. Şimdi cemaat ediyorlar ya, savcısı, polisi. Adamlar kendileri böyle çalıştığı için sana öyle söylüyorlar. Tamam mı? Bu böyle olmuş. Bu büyük bir suç hocam. Kim hesap verdi? Hani nerede uydurma delil? Hani uydurmaydı her şey. Genelkurmay Başkanı'nın bunu yaptığını herkes kabul ediyor. Genelkurmay Başkanı'nın altındaki adam mahkemede demiş, bana Genelkurmay Başkanı söyledi demiş. Dursun Çiçek bunu kabul etmiş. Sonra bunu kurtarmak için demişler ki Dursun Çiçek'in üstüne atmaya çalıştılar önce. Dursun Çiçek bunu üstlerine kızdığı için, terfi alamadı, üstlerine kızdığı için böyle bir şey yaptı deyip, ya Dursun Çiçek bunu böyle yaptı diye rapor hazırlıyor askeriyede. Jandarma şu bu. Amaç ne? Sivil mahkemede yargılanmasın. Askeri mahkemede yargılansın. Görev suçu diye 3-5 yıl, 1 yıl, 2 yıl belki çok düşük bir cezayla bu işi kapatalım diye. Ama Genelkurmay Başkanı'nın emrine kadar var. Genelkurmay Başkanı konuşmayınca o evrakta ismi geçen bütün generaller, Hıfzı Çubukçu, Hasan Iğsız ve Dursun Çiçekler, biz dediler emir komuta zincirinde. Yani ben bunu benim üstüm bana talimat verdiği için yaptım dedi. En üstte talimatta İlker Başbuğ. İlker Başbuğ hop o zaman tutuklandı. Kendi altındaki talimat verdiği insanların beyanıyla tutuklandı İlker Başbuğ. Ve bu yaptığı suç. Nereye gitsen sor. Anladım. Şimdi sen yani net olarak diyorsun ki bu Ergenekon meselesinde, yani bugün başka konularda konuşacaktık ama 30 dakikayı Bakın, doldurduk. problem ne biliyor musunuz? Ben Problem. size söyleyeyim mi? Cemaatinde problem ne? Yani eufemizm diye bir şey var medyada. Eufemizm diye, kitle iletişim teorilerinde. Eufemizm bir olayı şiddetini yumuşatmak. Mesela onu kim yapıyor? En çok Anadolu Ajansı yapıyor. Anadolu Ajansı diyor Fiyat yapıyor güncellemesi oldu. Evet. Zam Şimdi bu ne gelince. biliyor musun? Aslında çok ciddi bir olay var. Dolar uçuyor, yani ekonomi kötüye gidiyor. Ama eufemizm yapıyor. Bunu medya yapar. Eufemizm, yumuşatma. Bir adamı katır katır kesiyorlardır veya insanlar birbirlerini linç ediyordur. Orada der ki medya, sıcak temas sağlandı der. Yani cinayet işleniyordur orada. İnsan ölüyordur.
olayı Çatışma yumuşatır. çıktı. Bunun tam tersi de Yer yer olayı gerginlik oldu medya filan. bunun tam tersini de yapar. Bir şeyi olduğundan daha küçük ve önemsiz gösterirken bir şeyi olduğundan daha büyük de gösterir. Ergenekon'da insanlar işte o an haberin heyecanıyla birçok şeyle medyada aşırı derecede gerçeğin dışına çıkan haberler yaptılar. Yani köpürttüler derler bizde. Haberi köpürt. Niye? Daha çok kişi okusun. İnsanlar rağbet ediyor. Ergenekon ne merak ediyor. Bu neye karşı? Bu sefer gerçeğin dışına çıkıyor medya. Bunu hep yapıyor medya. Bakın bugün cemaatte de öyle. Cemaate yakın insanlar yok mu devletin içerisinde? Var. Ama öyle anlatıyor ki insanlar sanki e, yani öyle bir kozmik, öyle bir acayip bir şey var ki yani öyle acayip işler yapıyorlar ki e, her şeyi cemaat yapmış oluyor. Şimdi bu hata bir de bu insanlarla AK Parti'deki insanlarla bu kadar yürümemeleri gerekiyordu. Yakın durmamaları gerekiyordu. Bu da cemaatin e, çok büyük sıkıntı. Yani bu insanlara güvenmemeleri gerekiyorlardı. Ne olursa olsun güvenmemesi gerekiyordu. Eğer ki o gün güvenmeselerdi bu cemaati yine yok etmeye çalışacaktı, tamam mı? AK Parti'yi kapatacaklardı ve cemaati yine dağıtacaktı Ergenekon denilen yapı. Belki bu kadar hasar görmezdi cemaat Tabii o bunlardan. ayrı He, bir ne diyorlar tarihi işte spekülasyon tabii ne bu oraya kadar. belli olmaz yani. Bu benim sadece tahminim. Anladım. Yani şöyle aslında yani ben normalde konunun şeyi sensin ama cemaatin 1960'lardan itibaren siyasetle ilişkisi içerisinde de çıkıntı bir nokta. Yani 2002 sonrası yapılanlar çıkıntı bir Evet. nokta. O paterne, o şeye sığmıyor. Yani işte devletle veya siyasilerle olan ilişkileri ki ilişkisizlik yok. Siyasilerle Evet. ilişkileri var ama orada bile doğru bir yere oturmuyor. Doğru diyorsun yani. Şimdi İsmail Hocam, insanlara tek bir şey söylüyorum ben. İnsanlara Ergenekon balyoz konusunda kafası karışanlar, sahte delil mi üretildi, böyle bir örgüt var mıydı? İnsanlar şunu yapsınlar. Kimsenin yorumuna ihtiyaç kalmasın yani. İnsanların yorumlarından etkilenmesin. Bakın Ergenekon'un ana dokümanları var. Bunlara ulaşsınlar. İnternetten şuradan buradan ulaşabiliyorlarsa. Bu belgeleri okusunlar, kendileri karar versinler. Bakın bu belgeler şahıslardan çıktı. Bunları yalanlamıyor bu belgeleri kimse. İkincisi balyoz diyorlar değil mi? Mehmet Baransu ve Ahmet Altan'ın yazısını okusunlar. Mehmet Baransu orada balyozculara daha sonra beraat verdiren hakimlerin gerekçeli kararını yazdı. Keşke bulsaydım. Ben onu Twitter'dan paylaşmıştım bir kısmını. Keşke hepsini bulabilsem. Şu an yoktur yani. Her şeyimiz kayboldu gitti. Tek tek paylaşırdım. Bak hiç yorum yok. Direkt okuyucuyla okuyorsun. Sen karar veriyorsun yani. Zihnin var. Anlıyorsun yani bir şeyin A veya B olduğuna. Kimsenin yorumlarına bakmasa. Bunları okuduklarında zaten her şeyi görecekler. Yani Kimsenin yorumlarına ihtiyaçları kalmayacak yani. şimdi çok teşekkür ediyorum. Bu çok faydalı bir konuşma oldu. Yaklaşık 38 dakika. Tamam. O yüzden ben bunu bir özel bir kodla bunu normal gündemin dışında sadece Ergenekon meselesiyle ilgili seninle zaten o dediğim maddeleri de ayrı ayrı belki biraz daha sistemin oturduğu zaman ayrı ayrı konuşuruz yine. Çünkü insanlar nihayetinde açıp internetten bakıp okumazlar ama belki bazı şeyleri Evet. hatırlamak için. Yani gerçekten neydi ne değildi yani kağıt üzerinde realitesi neydi olayların diye bir tartışmayı istiyorum, konuşuyorum. Buraya kadar yaptığımız programı ben bir özel şey olarak internete koyacağım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sayın Kamil Maman'la e, Ergenekon davaları, uydurma deliller, yalan haberler, aslı özü neydi diye çok önemli bir mesele konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.